İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğunda ise kıymetli meslektaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün heyecan dolu bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Noalan ve Leroy Sané kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Anderson Talisca. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Roland Şalay. Sané şimdi kanattaki boşluktan atak yapabilir. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Tam yerinde müdahaleyle bu pası kesti. Çabuk davranamayınca top kalecide kalıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve bayrak havada. Karar offside. Açık bir şekilde offside'da bekliyordu. Daha dikkatli olması lazım. Pozisyonun hemen sonrasında hakem sarı kartı gösteriyor. Maçı durdurmayı tercih etmedi. Davinson Sanchez. Torreira. Yunus Akgün. Lang. Eren Elmalı. Galatasaray'dan top kaybı. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Marco Asensio. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Skriniar. Leroy Sané.
Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Topla birlikte içeriye girmek istedi. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Karşı karşıya kurtardı. Rakibine izin vermedi. Yani bu gol nasıl kaçar? İnanılmaz. Pozisyonu oynatan hakem şimdi elini cebine götürüyor ve sarı kart. Pozisyonu kesmedi ama daha sonra kartını çıkardı. Kale önüne doğru gönderdi. Anderson Talisca. İyi bir müdahale. Yunus Akgün topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Kante. Levent Mercan. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. İyi vurursa takımını öne geçirir. Kante ve kaleci kurtarıyor. Kısa kullanıyor. İçeriye doğru ortasını gönderiyor. Ve pozisyon son buluyor. Leroy Sané. Leroy Sané. Osimhen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Kante. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Marco Asensio. Kante. Anderson Talisca. Marco Asensio. Evet, bu sert müdahale sonrası kart çıkabileceğini düşünüyorum. Faulden sonra hakemden sarı kart geliyor. Evet, sarı kartlık bir müdahale olduğunu söyleyebilirim. Sevgili futbol severler, Kuzey Tribün'de bir araç ruhsatı olmuştur. Sahibinin danışmaya gelmesini çağırınız. Kaleciyi zorlayabilecek bir frikikti ama çok dikkatli davrandı. Şimdi rakibin baskısı geliyor. Leroy Sané. Gabriel Sara. Singo. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Şimdi skordaki dengeyi bozabilir. Kaleciden harika refleks. Çok yakından etkili bir kafa vuruşuydu. Bu kadar yakın mesafeden gelen topu nasıl kurtardı öyle? Gerçekten inanılmazdı. Şimdi Yunus'a doğru. Kaleciden iyi kurtarış. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Rakibin mutlak şansını engelledi.
İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Top dışarıda, taç. Fenerbahçe kullanacak. Levent Mercan. Galatasaray topu kaptırıyor. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Leroy Sané. Ve bir karşı atak şansı. Kritik bir pas gönderiyor. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Şut şansını deniyor. Kaleci süzüldü ve bu topu kurtardı. Uzun bir top gönderiyor. Köşe vuruşunda top biraz yüksekten gitti ve herkesi aştı. Topun kontrolünü sürdüremediler. Genduzi. Rakiplerinin topla oynamasına izin vermediler ve top kaybına zorladılar. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Rakibin tehlikeli atağını keserek topu aldılar. Gabriel Sara. Leroy Sané. Yunus Akgün. Roland Şalay. Leroy Sané. Osimhen. Gabriel Sara. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Kerem Aktürkoğlu. Orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor. İki tarafta orta sahada topun kontrolünü bir türlü sağlayamıyor. Marco Asensio. Ve kaleciden başarılı bir müdahale. Gabriel Sara. Roland Şalay. Osimhen. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Şimdi güzel bir orta gönderebilir. Şimdi beraberliği bozabilir. Yerinde müdahaleyle rakip sahada kontrolü kazanıyorlar. Etkili bir pas olabilir. Gol şansı. Ederson nefis bir kurtarış yapıyor. Kornerden topu içeri kesti. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Ve bu fırsattan faydalanamadılar. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Rakibinden sıyrılıyor. Anderson Talisca. Kaleciden iyi bir kurtarış. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Ve rakibini geride bırakıyor. Rakip takım bu atağın gelişmesine izin
geçmiyor. Kante. Bu pasla tehlike yaratabilir. Skordaki dengeyi bozabilir mi? Kaleci çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Saliselik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Ceza sahasına gönderdi. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Temiz bir müdahale olduğunu söylemek güç. Hakem kart gösterebilir. Oyuncuya bir de sarı kart çıkıyor. Artık rakipleri bunun bilincinde olarak oynayacak. Dikkatli olmalı. Torreira. Gabriel Sara. Etkili bir şekilde top çeviriyorlar. Yunus Akgün kritik pozisyonda. Ederson jeneriklik bir kurtarış yaptı. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Tehlikeli şut önlüyor. Bir korner şansı daha. Ceza sahasına doğru. Ederson uzanarak bu topu çıkarıyor. Şutu düşüncesi ama topun kaleyle pek alakası olmadı. Farklı şekilde kaçırdı. Acaba hiç denemese miydim diye düşünüyordur bence. Topun dışarı çıkmaması için elinden geleni yaptı. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boş alanı fark etti. Vurursa takımını öne geçirebilir. Fenerbahçe öne geçmek için yükleniyor. Köşe vuruşu kullanacaklar. Kısa bir pas gönderiyor. Yeniden korner kullanacaklar. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Osimhen. Gabriel Sara. Yunus Akgün. Bu pas geçmiyor ve atak sona eriyor. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Marco Asensio gole çok yakın. Gol, gol, gol! Fenerbahçe büyük derbinin ilk golünü atarak öne geçiyor. Deplasman tribünleri coşuyor. Şimdi golün tekrarına bakıyoruz. Üst direkten seken bu top kalenin içine düşüyor ve çizgiyi geçiyor. Seyretmesi zevkli olan gollerden biri. Takımı yenik duruma düşen Okan Buruk'un keyfi kaçtı. Ama bir yandan da oyuncularını toparlamanın planını yapıyor.
Skor 1-0 ve maç yeniden başlıyor. Eren Elmalı. Gabriel Sara. Lang. Osimhen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Marco Asensio. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Ayağındaki topu iyi kullanırsa tehlikeli olabilir. Yunus Akgün. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Savunma henüz yerleşemedi ve Osimhen ve top ağlarda. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Sane pozisyonun başında topu çekip şık bir pas atıyor. Ardından topla buluşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı. Skora denge geldi 1-1. Oyuncunun sarı kartı var. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Ve evet, daha önce sarı kart görmüştü. İkinci sarı ve kırmızı kart çıktı. Hiç dikkatli davranmadı ve takımını zor durumda bıraktı. En azından sarı kartı gördükten sonra faul yapmaktan kaçınmalıydı. Fenerbahçe topu kaybetti. Çok basit bir top kaybı oldu bu. Kerem Aktürkoğlu hücumda hareket halinde. Şimdi orta açma şansına sahip. Bu ortayı kurtararak takımına nefes aldırıyor. Roland Şalay. Yunus Akgün. Osimhen. Galatasaray topu kaptırdı. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Ve bir karşı atak şansı. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Top oyun alanının dışında. Galatasaray taç atışı kullanacak. Oyunu durdurmaya gerek duymadı ve şimdi sarı kartı gösterdi. Pozisyonu kesmeyerek doğru bir karar verdi. Osimhen. Şimdi bir rakibini eksiltti. Baskı gelince topu eline alıyor. Kante. Galatasaray'dan top kaybı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Bu fırsatı değerlendirirse öne geçerler. Ve kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Singo. Torreira. Leroy Sané. Lang. Osimhen. Leroy Sané. Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Orta açmayı düşünebilir. Şimdi Yunus'a doğru. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale.
Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Bir an önce yerleşmeleri gerekiyor. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Lang. Osimhen. Çok kritik bir müdahaleyle topu kazandı. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Levent Mercan. Levent Mercan. Bu top tehlike yaratabilir. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve takımını öne geçiren golü attı. Şimdi bu golün haklı sevincini yaşıyorlar. Evet, golü bir kez daha izliyoruz. Kerem Aktürkoğlu. Görmüş olduğunuz gibi akıl dolu bir hareketle rakibini böyle geçiyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topa olabildiğince sert vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Okan Buruk yenik duruma düşen takımını maçta tutmak için bir çözüm üretmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin golü. Santral oyun yeniden başlıyor. Galatasaray bir gol farkla yenik durumda. Yunus Akgün. Roland Şalay. Gabriel Sara. Yunus Akgün. Kuvvetli bir vuruş yaptı ama bu top isabetli değil. Az farkla kaçırdı. Aslında çok ciddi bir tehlike olabileceğini göstermiş oldu. Bu arada 4. hakem tabelayı kaldırıyor ve duraklama süresini 4 dakika olarak gösteriyor. Bir vuruş. Skora dengeyi getirecek, golün kıyısından dönüyor. Bu kadar yaklaşmışken ilerleyen sürelerde bu tip pozisyonlar yakalayacağına eminim. Galatasaray Teknik Direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Yunus Akgün. Oyuna giren 20 numara İlkay Gündoğan. Kante. Levent Mercan. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Kante! Rakibinin şutunu iyi takip etti. Fenerbahçe korner kullanacak. Acaba farkı 2'ye çıkarabilirler mi? Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Kısa kullanmaya karar verdi. Arka direğe güzel bir orta gönderdi. İyi orta fakat kaleci topu yumrukluyor. Ve o topu engelliyor. Harika bir savunma hamlesi. Konsantrasyonunun üst seviyede olduğunu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu zamanında davranarak topu kapıyor. Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Etkili bir pas olabilir. Şimdi orta açma şansına sahip.
Rakibin gönderdiği ortayı karşıladı. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Osimhen ilk yarıda maçın seyir zevkini yükseltti ve takımına katkı sağladı. İlk 45 dakika bireysel olarak iyiydi. Ancak takımın geri kalanı ona ayak uyduramayınca soyunma odasına yenik gittiler. İyi vurursa takımını öne geçirir.